Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese selamlar. Bugün part 8'deyiz. Şöyle çekicimizin içine geçelim. Can vermeden önce şöyle bir kısa bilgi geçeyim sizlere. Önceki iki bölüm yani part 5 ve 6 ve 7'de ya da 5 ve 6'da mikrofonu açmayı unuttuğum için ses kaydı alamamışız. Dolayısıyla sadece oyunun sesi var. Bunun için kusura bakmayın diyelim ve yola devam edelim. Evet, ufak bir teknik arıza yaşadık. Yaklaşık 2 bölümü kapsayacak şekilde. Olabiliyor bunlar. Yaşanabiliyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani bu bölüm devam niteliğinde olduğu için yani o 2 bölümü baştan oynamak gibi bir durumun da söz konusu olmadı maalesef. O yüzden onu sadece oyun sesiyle yayınlamak durumunda kaldım ama 8. parttan itibaren normale dönüyoruz yani bu parttan itibaren. İstanbul'a doğru devam ediyoruz. Buradan bir feribot yolculuğumuz olacak Kazakistan'a doğru. Ondan sonra artık Avrupa'nın bu otoyol dayatmasından kurtarmış olacağız kendimizi. Önceki 2 bölüm için yani ses eklemeyi daha doğrusu sonradan eklemeyi düşündüm ama yani oyun içindeki tepkileri böyle anlık olarak yakalayamayacağı için biraz da böyle yapay duracağı için çok açıkçası öyle bir olaya girişmek de istemedim. Dolayısıyla böyle sessiz bölüm gibi 2 bölüm araya kaçmış olacak. Allah. Evet, fren şiddetini en düşüğe alınca böyle bir an duracak mı durmayacak mı diye bir korku oldu ama neyse yavaşladı. Genelde kurtarıyorum bu tip durumlarda yani tam çarpmasına yakın duruyor. Daha hiç patlamadı şimdiye kadar ama inşallah patlamaz da. Gene bir yoğunluğa denk geldik. Bir de üstüne üstlük muayeneye uğramamız gerekiyormuş. Buradan geçelim o zaman. Lütfen en sağdaki kapıyı kullanalım. Abi hızlı geçiş sistemi değil mi burası ya? Gene niye durdunuz acaba? Sıra bekliyormuşuz. Yani 34 tonuz biliyoruz. Hani sorsanız biz söyleriz size zaten niye bir daha böyle bir zahmete giriyorsunuz ki? Abi bak şimdi adam yolun ortasına kadar çıktı. Gerçi yol oraya gidiyormuş
Ben de her seferinde böyle niye dumur oluyorsa. Ha, duracağız bir de yani. Tam biliyoruz dedik ya, işte 34 ton zaten. Ulan otobüs varmış orada, hiç görmedim ya onu. Minibüs de geçsin de biz de bir sollayalım şunu diyecektim de zaten hepsi teker teker kaçtı. Sollamaya gerek kalmadı en azından. Yol boşken çıkayım şuraya da bir kendimi kurtarayım sağ şeritten. Bu arada iki ya da üç tane daha DLC aldım. Bir tanesi Scania Tuning Pack, bir tanesi Renault Tuning Pack, bir tanesi de HK ile başlıyordu ama aksesuar paketiyle alakalı bir mod. Yani bu çekicinin tepesinde duran o hani uzunlarla birlikte yakabildiğimiz o spotlar için daha farklı demirler getiriyor. Hem üstüne hem de tamponun altına eklenebiliyor. Yani farklı bir sürü şey var o paket içerisinde. Aksesuar var, yani kabin içi aksesuarı da var, kabin dışı aksesuarları da var. Onu henüz bu çekiciye takmadım, yani uygulamadım. Serbest oynadığım taraftaki çekiciye uyguladım. Onda mesela şey de var, çekicinin bu hemen arka kısmındaki, yani bu Amerikan çekicilerinde olduğu gibi böyle yukarıya doğru uzanan egzozlar da var. Onlardan takmıştım serbest tarafta oynadığım çekiciye. Şimdi bunda da böyle yol üstünde bir şey denk gelirse, servis denk gelirse buna da bir uygulamasını yaparım onun. Yani Scania Tuning Pack'te neler getiriyor bilmiyorum. Belki boya ile alakalı bir şeyler vardır. Belki aksesuar vardır ekstra. Onu tam bakamadım daha doğrusu. Ben o ışık çubuklarıyla alakalı olan DLC'yi almak için girmiştim. Onlara da baktım, öyle fiyatları uygun olunca dedim onları da alayım bari çıksın aradan. Şu anda bildiğim kadarıyla haritaların tüm DLC'leri mevcut. Dorse'lerin tüm DLC'leri mevcut. Yük kısmındaki tüm DLC'ler mevcut. Yani eksik olan sadece bu Tuning Pack DLC'leri var. Bir de aksesuar DLC'lerin işte bir kısmı var, bir kısmı yok gibi düşünebilirsiniz. Yani tamamı yok onların. İstanbul'a yaklaşıyoruz galiba. Büyük, daha doğrusu Allah direksiyona vurdu, bu neyse. Ha, şu yoldaki boyalarmış. Ne oluyor lan?
titreşim veriyor. Aynı zamanda dorse sesi efekti de geliyor. Bak şimdi soldaki beni sıkıştırdı. Sağ taraftaki gitmiyor. Yani tam hız sınırı 70 burada da. Ya kardeşim sol şerittesin yani. Git işte yani. İşine geldiği zaman 70'lik yerde 120 ile gidiyorsun yani. Niye hızlanmıyorsun şimdi? Ha, beni sıkıştırdı, yavaşlattı. Ben sol şeride kayıp geçerdim yani. Niye bekleyeyim ki sizi? Biz bir feribota bineceğiz İstanbul'dan. Ambarlı'dan bineriz herhalde. Aynen. Sağdan ayrılacağız. EDS'ye de girmeyelim de. Bunlarda dorse sesi gelmedi mesela. Yine titriyor direksiyon ama. Araba uçak düşürmüşler yola. Bu arada araçta gaza basmadığınız sürece yakıt tüketmiyor hiçbir şekilde, sıfır yani. Atıyorum 150 kilometre boyunca hani aracın akacağı bir yer olsun ve gaza basmayın, 150 kilometre boyunca yakıt tüketmiyor araç. Evet, feribot alanına geldik. Şimdi buradan biz hangi limana gidecektik bilmeden önce bir bakalım ona. Böyle yanlış bir yere gidip de bir de şey yapmayalım. Git gel yapmayalım boşu boşuna. Sağdan gelen olmaz ha. Allah, dorse parçalandı parçalandı. Evet, baktım Poti'ye gidiyormuşuz. Şuradan hemen Poti'yi bulalım. 130 bin lira gibi de kallavi bir ücret yerleştirdiler. Hayırlı olsun.
Evet, feribot yolculuğumuzu tamamladık. Uzun bir süre araç feribotta kalmış olsa gerek ki havası bitmiş, hareket edebilecek mi? Evet. Tamam, çok da bitmemiş. Bazen çünkü havayı tükettiği zaman bir süre rölantide çalışması gerekiyor. Hareket etmeye izin vermiyor. Şimdi artık otobanlardan kurtardık kendimizi. Şu andan sonra tamamen gidişli gelişli yollardayız. Büyük ölçüde otoban varsa da çok çok az vardı burada diye hatırlıyorum ama herhalde yoktu otoban. Gürcistan'a adımımızı attık. Kazakistan yolculuğumuz hoppa devam ediyor. Ne kadar hızlı kontrol ettin lan? Hiç bakmadın. Bizi para mı sıkıştırdık araya acaba? Parayı görünce hemen kaşeyi bastın mı? Ne yaptın? Şimdi ben burayı daha önce keşfetmiştim ama tamam, serbest oynadığım oyunda keşfetmiştim. Diyorum ki niye tekrar keşfedildi dedim. Öyle bir yerde duruyor ki yani yol mu verecek, üstüme mi çıkacak hakikaten kestiremiyorum çoğu zaman yani. Evet, buranın yolları güzeldi hatırladığım kadarıyla. Şimdi artık oyunun böyle keyifli noktalarına doğru yaklaşmaya başladık. Ama burada da çok fazla şey oluyordu herhalde böyle. Hop 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 hop. Lan arkadaş. Ya mallık mı var sende? Niye duruyorsun ya? Önündeki araç hareket etmiş. Devam etsene sen de. Allah Allah. Neyse. Kamerayı da bir hizalayayım hemen. Aynen. Tamamdır. Bazen şöyle bir durum oluyor kamera tarafında, bu kafa takip uygulaması tarafında daha doğrusu. Şu an mesela ben ayarını yaptım. Bundan sonra herhangi bir problem yaşatmaz bana. Fakat ben mesela geriye yaslanmış durumdayım. O esnada menü tuşuna bastım, oyunun menüsüne girdim veya haritasına bakıyorum. Yani oyun görüntüsünden çıktım. Fakat oyuna tekrar dönmeden önce yatık pozisyonda değil de dik pozisyonda döndüğüm zaman beni o hala eski konumda hatırladığı için kalibrasyonunu otomatik olarak yapamıyor. Yani orada tekrar bir kamera ayarı yapmanız gerekiyor. Yani kamerayı bıraktığınız yani nasıl bıraktıysanız, hangi açıda bıraktıysanız, daha doğrusu siz hangi açıdayken bıraktıysanız o açıda dönerseniz eğer problem yok. Ama atıyorum şimdi siz koltuk dik konumdayken menüye bastınız, yatar pozisyonda oyuna döndünüz tekrar. Dolayısıyla orada bir tekrar kalibre etmeniz gerekiyor. Ben onu da direksiyon üstündeki tuşlardan bir tanesine atadım. Orada yani ben hangi pozisyonda olursam olayım tuşa bastığım anda beni direkt ortaya referans alıp sağ kalibrasyonunu yapıyor. Dolayısıyla eğer böyle bir şey kullanıyorsanız mutlaka ama mutlaka hani bu kalibreyi sağlayacak olan tuş atamasını yapabilirsiniz. Onu uygulamanın içerisinden yapabiliyorsunuz. Yani tuş atayabiliyorsunuz. Oyundayken de çalışıyor aynı zamanda. Yani direksiyon üzerinde veya klavyede boş bir tuşa atarsanız daha kolay kalibre edebilirsiniz. Çünkü o tuşu atamadığınız zaman sizi sürekli kaçıracak bu sefer. Sabitleyemeyecek, sabit alamayacak daha doğrusu. Evet, güzel yollara geldik. Sevdiğimiz yollara geldik. Otobandan kurtulduk. Şimdi demiryolu var burada galiba. Ben yavaşlayayım. Aynen.
Lan dursana oğlum. Yani ta nereden frene bastım ancak ancak durabildi araç. Güzel akıyor yani istediğimden daha iyi akıyor. Ben kendimi alıştırdım ona biraz. Yani çok büyük bir problem yaşamadım. Yani en fazla kaza yaparız, yapacak bir şey yok. Şu sağdaki şeyin üstüne çıkmayı denedim. Yerdeki liftin üstüne çıkmayı denedim ama binek araçlar için galiba o çekicinin dingil aralığı denk gelmiyor ona. Yani bir tanesini çıkarttığınız zaman bir tanesi boşta kalıyor. Evet, şu kasisi hatırladım şimdi. Bak şunların üstünden geçerken mesela Dorse sesi gelmesi lazım. Bu Sound FX tarafında onu yapamamışlar mesela. Bir yandan düşünüyorum acaba diyorum böyle hani oynarken rastgele zamanlarda mı böyle ses veriyor diyorum ama çoğu yerde de böyle yol tarafındaki bozukluklara denk gelecek şekilde böyle o Dorse sesini oynattığı için bilemiyorum yani tam emin olamıyorum ona. Ulan otoban yok dedik gene otobana çıktık arkadaş ya. Tiflis'e 200 kilometre varmış. Yavaş 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 yavaş. En var burada. Evet, buradaki yer işaretleri de aktif. Bunlar da direksiyon titreşim veriyor. Burada bir şey yok. Şerit daralması var galiba. Evet bak burası da soldan daraltmış. Kardeşim yani öncelik ufak aracındır ama yani kusura bakma ben devrimi almıştım artık yapacak bir şey yok. Geçtim yani. Sol tarafta bir şirket var oraya bu soldan girip diğer taraftan çıkabiliyoruz.
bayağı yükselmişiz. Rakım artmaya devam ediyor. Yani yandaki transportörü aşağı uçurduk sandım da yerinde duruyormuş. Aynadan gördüm. Aç aç aç. Retardar falan ne varsa aç hepsini. Sollamada yapamıyorum ki yani hep viraj. Buraya da 50 vermişler yani bayağı şey keskin herhalde virajlar. Hadi bakalım. Lan 50 ile bu yol biter mi ya? Ulan ne güzel dedik gidişli yol böyle rahat rahat geze geze gideriz. Arkadaş burada da bunların arkasına takıldık 50 ile devam ediyoruz. Ay, geçecek bir yer de yok yani kurtulayım diyeceğim şunlardan da. Aşure diye bir yere yaklaşıyoruz bu arada. Düş düş. Dur istersen oğlum. Niye o kadar hızlı gidiyorsun ya? Aşure keşfedildi. Aşure gibi. Haşuri. Şey gibi böyle Japon anime karakteri gibi. Kaşuri imiş gerçekte. Biz Haşuri diye okuyoruz o zaman. Heh, oh be hızlandılar biraz. Yani şu bayrakları kaldırsam mı kaldırmasam mı böyle çok kararsız kaldım. Yani top kadar böyle rahat hareket edemiyorlar. Sadece ileri geri sağa sola sallanıyor. Top daha böyle topun ipine bakarsanız böyle daha esnek hareket edebiliyor. Dolayısıyla bayrakları böyle kaldırsam mı dursun mu böyle bir karar veremedim. Eyvahlar olsun gene kavşağa geldim. Allah'ım sen bana yardım et. Kestirme falan bir şey bulsam hiç gözünün yaşına bakmayacağım da alacağım da. Bekle ki bunlar da gitsin şimdi. Abi yok sıfırlayacağız bu trafiği başka türlü. Ha gayret. Ha, biz bir de sola döneceğiz yani. Sağa falan dönecek olsak kaçacağım şu benzinliğin içinden de. Kardeş sen sağa döneceksin galiba. Ben şuradan sıyırtayım kendimi. Ha iyi var bu da hareket etti. Sen bekleyeceğim mi? Beni bekliyorsun. Çok güzel. Lan. Ulan herkes durmuş. Devam etsene biz. Kimi neyi bekliyoruz acaba? Ben kimseyi bekleyemeyeceğim. Şuradan sağdan gelen var mı? Yok. Bak şimdi bu gene burada duracak mı? Yani adamı tahrik etme
dürtmesem dürtmesem sabaha kadar bekleyecek orada. Hoş yani o sebeple mi hareket etti onu da bilmiyorum ama. Yani trafiğin şu sıkıntısı dışında hiçbir problemi yok aslında oyunun. Yani şu kavşaklarda hani biri burnunu soksa içeriye öteki yol verecek zaten ama yok yani. Öbür tarafın sülalesi geçene kadar bekleyecek orada arkadaş. Gene otobana geldik biz. Bak geri zekalıya bak. En sol şeride gitti. En sağa geçti. Şimdi tekrar sola gitti. Şeytan diyor şöyle sağdan sola doğru. Kapan üstüne Allah ne verdiyse dümdüz et beton bariyerlerle. Hiç hız sınırına uyuyorlar değil mi? Hani nerede? 60-80 hız sınırı bu. Araçlar için olan, yani binek araçlar için olan hız sınırı. Hani nerede amcam bastı gidiyor? 100'de mi gidiyor? 110'da mı gidiyor artık? Ama yani şu senaryoda ben sollamaya çıkmış olsaydım mesela ikisi de 80'e kilitlenip kalırdı yani. Beni sıkıştırırlardı orada sadece. Mejuda. Ya doğru yaklaşıyoruz herhalde. Tiflis'e de gelememişiz daha. Direksiyonu tutmayıp serbest bıraktığım zaman o şeritlerin üstünden geçerken böyle hafif sola doğru atıyor kendini. Şu araçların her birinin ileride başıma bela olacağını bildiğim için yani çoğuna yol vermek istemiyorum bile artık. Ladolar başladı artık. Rusya'ya da yaklaşıyoruz ufak ufak. Bak kusura bakma yani önüne girdik de yapacak bir şey yok yani gitmiyor bunlar da. Sağa doğru yanaşalım. Tekrar mola yerimize yaklaşıyoruz. Yavaş 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 yavaş. Evet. Sağdan içeriye girip molamızı vereceğiz. Ben buraya mı gireceğim? Burası istasyon, ileride tesis. Arkada kimse var mıydı? Pat diye de durduk ama varmış. Buraya nasıl
gireceğim ben? Ha, şuradan giriş varmış. Nasıl bir park yeri lan burası? Şu aşağıdan da giriş varmış. Babacım nereye park ediyoruz? Şuraya mı? Şimdi benim harita yönüm ne taraf? Sağa doğru. Şuradan çıkarım sonra ben şuraya park edeyim. Siz bir zahmet ön taraftan çıkarsınız, orayı kullanırsınız kardeş. Evet, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bölümün başında da söylediğim gibi önceki iki partta sesle alakalı bir sorun yaşadık. Kusura bakmayın. Önümüzdeki partta görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.